Nedir değerlerimiz? Aslında soyut bir kavram. Bireylerin, toplumların veya şirketlerin ortak düşünce şekli, amaç, temel ilke ve inançlara biz değerler diyoruz. Hepimizin hayatımızda önemli kararlar verdiğimiz anlar vardır bir birey olarak. Öğretim hayatında, iş seçiminde, arkadaşlarımızda, eş seçiminde. Bunlar önemli kararlardır. Ve bu önemli kararları verirken bizim için ne önemli, neyi yapsak doğru olur diye düşünürüz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır. Buna değerler diyoruz. Şirketleri de böyle birey olarak düşünebiliriz. Şirketlerin de değerleri vardır. Biz Akkim olarak bu değerleri belirledik. Akkim olarak iş yapış şeklimizde, düşüncelerimizde, kısa, orta, uzun vadeli planlarımızda değerlere uygun olup olmadığına bakıyoruz. Akkim ailesinin bireyleri olarak düşüncemizde, iş yapış şeklimizde, planlarımızda, kararlarımızda ve uygulamamızda Akkim değerlerimizi yol gösterici olarak görelim. Yenilikçilik bizim için anı yakalamak ve geleceği inşa etmektir. Bu değerimiz organizasyonumuzun her seviyesinde, hepimiz tarafından, her alanda özümsenmiştir. İş süreçlerimizde yaptığımız işi mevcut durumdan nasıl daha iyi yapabileceğimizi sorgular ve şirketimizde süreçleri optimize etmek için gerekli aksiyonları alırız. Akkim, yenilikçiliği sonuna kadar hissedebileceğiniz bir şirkettir. Akkim'de yeni bir fikri hayata geçirme konusunda en alt kademeden tutun, üst yönetime kadar herkes destekler. İnovasyonla ilgili farkındalığı arttırıyoruz, yarışmalar yapıyoruz, ödüller veriyoruz. Mutabakatlarımızı elektronik mutabakat sistemiyle yönetebileceğimizi düşündük. Bu projemizin yönetim tarafından destek görmesi bizi çok mutlu etti. O yıl şirketimizin inovasyon ödüllerinde jüri özel ödülünü aldık. Bu başarı ile hem motivasyonumuz artmıştı hem de kendimize ve şirketimize kattığımız yenilikle çok mutlu olmuştuk. Biz de ekip olarak geçen yıl yaptığımız bir proje ile ödüle layık görüldük. Dijitalleşme ile ilgili projemizde fabrikadaki binlerce veriyi tek bir noktada toplamayı başardık. Bu da ekibim ve benim için çok gurur vericiydi. Örneğin yaklaşık 3 sene boyunca çalışmasını yaptığımız arıtma tesisleri için kullanılan renk giderici bulmamız, müşteri de deneyip tamam bu ürün tamamdır dediğimizde duyduğumuz mutluluk tarif edilemez bir duyguydu. Kendimize güvenimizi arttırdı. Yeni ürünler geliştirmek için sahip olduğumuz motivasyon her geçen gün artarak devam ediyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Değişen dünya ve teknoloji dinamiklerini içselleştirerek yeni ürünler geliştiririz. Hayattaki tek sabitin değişim olduğunun farkındayız ve bunun bilinciyle sürekli olarak mükemmelin peşindeyiz. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yeni fikirlerin peşindeyiz. Tüm bu süreçleri işbirliği içinde yaparken her yeni bir gün yeni bir pencere açarız. Bir şirketin bugünün iş dünyasında gelişimi ve başarısını sürdürülebilmesi için, hayatta kalabilmesi için inovasyon ve yenilikçilik en önemli değerlerden birisi. Etik her durumda doğru olanı, dürüst ve adil olanı yapmaktır. Ve aynı zamanda şirketlerde iyi yönetimin temelidir. Ticari bir işletmenin yatırım kararlarının arkasında ekonomik değerler yer alır. Biz Akkim'de ekonomik değerler kadar etik değerlere de önem veririz. Yani ne yaparsak tutkuyla yapmaya, bu sırada adil ve dürüst olmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışırız. Bu durum şirketin hem içeriye hem dışarıya karşı güven algısının pozitif değerlendirilmesini sağlar. Akkim olarak paydaşlarımızla ilişkilerimizde, karar ve eylemlerimizde etik ilkelerimiz olarak belirlediğimiz sorumluluk, güven, eşitlik, gizlilik ve yasalara uyum içinde hareket ederiz. Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde yıkıcı yenilikleri ve beraberinde getirdiği etik değerlerin daha güçlü vurgulanması gerektiğine inanıyoruz. Şirketimizin kimyasında başarmak var, bizim için başarmak kadar nasıl başardığımız da önemli. Rekabetin tavan yaptığı günümüz iş dünyasında ekip içinde takım ruhunu yakalamak çok büyük bir avantaj. Takımdaşlık her zaman güven ortamını, huzurlu ortamı ve başarıyı yanında getirir. Eğlenerek öğreniyor, güçlü yönlerimizi kullanarak Akkim hedefi için birlikte çalışıyor, soruna değil çözüme odaklanıyoruz. Bir ekip içerisinde farklı bakış açılarına sahip kişiler mutlaka vardır.
Bu farklılıkları avantaja dönüştürmenin yolu ise biz bilincine sahip olmak ve bu bilinçle hareket etmekten geçer. Her biri kendi alanında profesyonel olan ekiplerimiz tıpkı bir çarkın dişleri gibi çalışır. Bir dişli zarar gördüğünde çarkın dönmeyeceğini hepimiz biliriz. Ortaya koyduğumuz çalışmalar bir takım ruhunun ortak emeğidir. İşimi seviyorum çünkü gerçekleştirdiğim ve başarıya ulaştığım her işin arkasında güçlü bir ekip, güçlü bir kimya firması olduğunu biliyorum. Ben bunu hem kendi iş alanım olan satış departmanındaki ekibim ile hem de kaptanı olduğum şirketimizin yelken takımında çok güzel bir şekilde tecrübe ediyorum. Satış ekibimdeki ve yelken takımımızdaki ekip çalışmasının başarıyı her zaman beraberinde getireceğine inanıyorum. Gerçek bir takımdaşlık örneği göstererek firmamızda 2 eğitim, 1 uygulama, 1 inovasyon, bir de dinlenme alanı olan Akkim Kampüs projesi yaratmış olduk. 2020 bütçe çalışmasının teslim tarihi ve müdürümüz Meleğin önemli bir eğitim tarihi aynı güne denk geliyordu ve eğitim Yalova'daydı. Bu durumda bir karar vermemiz gerekiyordu ve biz hep beraber çalışmayı tamamlamak için Yalova'ya gitmeyi tercih ettik. Akmotel'de bir odada ekipçe çalışıp gerek internet bağlantısı, gerekse fiziksel koşul sorunları ile dolu stresli bir günü sabaha karşı 2'de neşeli bir şekilde bitirip yılın bizim için en önemli işini güzel bir şekilde sonlandırdık. Örneğin rutin çalışma saatlerimizin dışında oluşan bir problemde gece yarısı meydana gelen arızayı takım arkadaşlarımızla birlikte tespit edip onardık ve üretimin aksamamasını sağladık. Takım ruhu zorlu koşullarda daha da önem kazanmaktadır. Başarılarımızı takımımızla birlikte kutlamaktan büyük keyif alırız. Çünkü Akkim'de benden önce biz gelir. Henry Ford'un dediği gibi bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır. Akkim'de insana saygı demek, çalışanların işi ve özel hayat arasındaki dengeyi önemsemek, çalışanların düşüncelerine, taleplerine daima değer vermek ve desteklemektir. Yeni yapacağımız değişikliklerde çalışanlarımızın fikirlerini alır, onların daha rahat çalışabileceği bir ortam hazırlarız. Çalışanlarımızın hiçbir ayrım olmadan eşit fırsatlarda öğrenme, gelişme, bilgi edinme, ifade etme ve medeni, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma haklarına saygı gösteriyoruz ve bu şartları sağlamakla yükümlüyüz. Akkim'de yüksek lisans ve doktora programları da desteklenmektedir. Akkim'de gerek insan gücünü kurgularken, gerekse bu gücün kurum içinde güvenli ve verimli yönlendirmesinde insana saygının ne kadar sihirli bir değer olduğunu bilir ve adımlarını bu doğrultuda atar. Akkim'de 7 senelik çalıştığım şirkette alamadığım güveni 3 ayda genel müdür toplantısında ilk tanıştığımda almış bulunmaktayım. Ve ondan sonra Akkim benim için gerçekten çok değerli olmaya başladı. Çünkü bana değer verdiğini ilk 3 ayda anlamıştım. İşe girdiğimin 1. yılıydı. Çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim ve ameliyata girmem gerekiyordu. Ameliyatın seyri de belli değildi. Ameliyattan çıktıktan sonra 2. ya da 3. ameliyat da gerekebilirdi. Ameliyata girmeden önce iş yerindeki son günümde yöneticim beni karşısına aldı ve Didem, senin Akkim'e geri dönmen 6 ayda sürse, 1 senede sürse döndüğünde Akkim'deki masan hazır olacak. Bunu bilerek ameliyata girmeni istiyorum dedi. Bu beni çok etkiledi. İnsana saygıyı en fazla o gün hissetmiştim şirketimde. İnsana saygı Akkim'in kimyasında var. Sürdürülebilirlik, kaynakların verimli, doğru zamanda, doğru yerde ve kalkınmayı da devam ettirecek şekilde kullanılması olarak tarif edilebilir. Şirketimiz içinde birçok sürdürülebilirlik hedefi var. Bunlar çevremiz, şirketimizin ekonomik sürdürülebilirliği, çalışanlarımızın ekonomik sürdürülebilirliği, kullandığımız su, atık suyumuz, enerji kaynakları, tüm bunlar bizim için bir parametre. Örneğin ürünümüzü silmek için kağıt havlu ya da üslubu, diğer adıyla parça bez kullanıyorduk. Bunun yerine mikrofiber bez önerisinde bulundum ve öneri kabul edildi. Daha sonrasında en kısa zamanda tedarik edildi ve şu anda mikrofiber bezleri kullanıyoruz. Böylece hem kağıt israfını önlemiş ve doğaya bir nebze de olsun katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Tabii sürdürülebilirlik konusundaki en önemli unsurlarımızdan bir tanesi çalışanlarımızın sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği konularımız. İşçi sağlığı ve güvenliği bakımından sürdürülebilirlik adına şirketimizin yaptığı bazı uygulamalar var. Bu uygulamalardan bir tanesi de çalışanların, çocuklarının resimlerinin her tesise, her duvara asılarak
onların hatalı çalışmaları ve İSG kurallarına uymadan çalışmaları engellemek adına bu tür çalışmalara denk geldiklerinde annemi ve babamı durdurur musunuz yazılarını görebiliyoruz. Daha önce çalışmış olduğum şirkette çevreye ve İSG'ye önem verilmediği için iş kazası yaşadım ve birçok operasyon geçirmek zorunda kaldım. Zaten çalışmış olduğum firmada iş kazası geçirmemek mümkün değildi. Sonra Akkim bana kucak açtı. İnsana ve çevreye ne kadar değer verildiğini gördüm. Burada kendimi önemli ve güvende hissediyorum. Doğayla insan arasındaki bir denge mücadelesi. O halde kaynakları iyi planlamak, bunları anlamlı zamanda, anlamlı yerlerde kullanmak açıkçası hepimizin görevi. İster dünyamızı düşünün, ister şirketimizi düşünün, ister biz bireyleri düşünün. Sonuç itibarıyla sürdürülebilirlik bizim hayatta vazgeçilmez bir unsurumuz. Değerler insanların da şirketlerin de pusulasıdır. Yaşama kimya ile değer katarız. Tüm iş süreçlerinde mevcudu sorgulayan, Yenilikçiliği iş yaşamımızın doğal bir parçası olarak değerlendiren Ve teşvik eden takımlara dönüşmemizin Öneminin farkındayız. Tüm paydaşlarla ilişkilerimizde Sorumluluk, Dürüstlük, güven, Eşitlik, Gizlilik, Yasalara uyum içinde hareket eder. etik ilkelerimizden asla ödün vermeyiz. Ben değil, biz bilinciyle gücümüze güç katar. Başarılarımızı birlikte kutlar. Zorluklarla birlikte başa çıkarız. Hepimiz eşit fırsatlarda Öğrenme, gelişme, Bilgi edinme, Kendini ifade etme ve uygun ortamda çalışma hakkımız olduğunu biliriz. Tüm süreçlerimizde yaşama ve çevreye duyduğumuz Saygının yanında Kaliteden ve iş sağlığı, ve iş güvenliğinden ödün vermeden iş yaparak sektöre örnek oluruz. Vizyonumuz 2023 yılında minimum 1 milyar ABD doları ciro büyüklüğünde global ve Türkiye'nin öncü kimyasal şirketi olmaktır.